Merhaba, hoş geldiniz. Bugün güzel bir tarifle karşınızdayım ama itiraf etmek istiyorum. Bugün biraz tembellik yaptım. Başka özel işlerimle ilgilendim. Ne yemek yaptım, ne de bu çekeceğim video konusunda bir hazırlık yaptım. Dolayısıyla kala kaldım. Ama siz sevgili izleyicilerimi bırakmamak için, size boş geçmemek için çok güzel bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Affedin beni ne olur. Bunu telafi edeceğim en kısa zamanda. Hadi buyurun yapılışına geçelim. 2 adet domatesim var. Domateslerimi halka halka kesiyorum. Çok kolay, pek çoğunuzun yaptığı ve yediği, sevdiği bir tariftir eminim bu. Ama yapmayanlar için bir kez daha göstermek istedim. Bir de tembelliğimden dolayı kendimize de yemek yapmak istedim. Domateslerimi halka halka kesiyorum. Doğrama işlemim bitiyor. Bir yemek kaşığı tereyağımı ocağıma aldım. Tavamda güzelce eritiyorum öncelikle. Tereyağım eridi. Tereyağıma 2 diş sarımsağı rendeliyorum. Nasıl lezzetli oluyor? Bakın yarın da pazar. Size pazar kahvaltısı için aklınıza fikir getirmiş olabilirim. Yarın kahvaltınıza ailecek bu lezzeti yapın, lütfen yiyin. Sarımsaklarımı rendeledim. Sarımsağımın üzerine çeyrek çay kaşığıyla, yani ucuyla tuz koydum. Kırmızı toz biberimi, yani paprikamı koydum. Şimdi yağda sarımsak ve baharatımı şöyle güzelce bir yakacağım. Nefis bir koku çıktı. Bayılıyorum. Şimdi bu güzel soslu yağımın üzerine de halka domateslerimi koyuyorum. Arkalı önlü çok güzel pişecek. Ama ciddi söylüyorum, muhteşem koktu. Burada olup bu kokuyu duymanız gerekiyordu. Lütfen yarın kahvaltınızda bunu yapın. Bütün sevdiklerinizle hepinizin damağı şenlensin. Domateslerimi şöyle birkaç dakika arkalı önlü olarak öldüreceğim. Sonra işlemimize devam edeceğiz. Domateslerim bu harika mis gibi kokulu yağda lezzetlenerek yumuşadılar. Tersini çeviriyorum. Bir 2-3 dakikada diğer tarafının pişmesini sağlayacağım. Müthiş bir koku. Şimdi birazcık da karabiber çekmek istiyorum. Evet, bu kadar. En son olarak da bu aşamada biraz top kekik atıyorum. Çok azıcık. O müthiş kokusunu ve lezzetini versin yumurtama. 4 adet yumurtamı güzelce çırptım omletlik olarak. Ve domateslerimin üzerine boca ediyorum. Her tarafına yayıp eşit bir şekilde pişireceğiz. En son dokunuş olarak da biraz rendelediğim İzmir tulumum var. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. İsterseniz kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Basit bir yumurta olarak düşünmeyelim. Yemeğimizi gustaya dönüştürmek için elimizde olan tüm malzemeyi kullanmakta fayda var. Harika omletim pişmek üzere. Birazcık üzerine şimdi kapak koyacağım. Peyniri eriyecek, kendi ısısıyla altını kıstığımda ve yumurtam hazır olmuş olacak, servis edeceğim. Evet, nefis yumurtam, omletim hazır arkadaşlar. 2 dakikada bize bir şölen olacak. Keyifle yiyeceğiz inşallah. Umarım siz de evinizde bu yumurtayı eğer henüz denemediyseniz denersiniz. Çünkü en azından sarımsağıyla, kekiğiyle bir farklılığı var. Muhteşem bir lezzet olduğuna size garanti verebilirim. İddia ediyorum, yapan herkes bayılacak. Basitliğine bakmayın. Bazen basit olan şeyler bir lezzet bombası olabiliyor. Bir yumurta kırarken bile
daha fazla özenir, aşkla yapar ve onu gustoya dönüştürürsek alacağımız keyif de artabilir. Umarım tarifimi dener ve beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.